Merhaba arkadaşlarım, hoş geldiniz. Ben de size çok hoş ve çok cici iki tane minnoş yelek ile geldim. Bakın teyzoşları o kadar güzeller ki bunlar yumuş yumuş oldular böyle yumuşacık ve çok tatlılar. Fazla tatlılar hatta. Şöyle bakın yakadan başladım. Etek ucunda bitirdim. Ana renk olarak beyaz ip kullandım. Şöyle bir tane beyaz ipimle bu ikisini ördüm. Öyle söyleyeyim size. Bir yumak iple bu iki yeleğin beyaz yerlerini ördüm. Arada bakın şöyle serpiştirerek buralara da. Bu yeleğimde batik bir ip kullandım. Bunun ipi batik bir ip kendinden renkli. Böyle de tercih edebilirsiniz. O zaman bu ipten bir tane alırsanız bu yeleği çıkartırsınız. Kalan ipinizde de yine bir şeyler yapar değerlendiririz. Bunda da az kalan iplerimi böyle aralara attım. Bu turuncu ağırlıklı olana biraz fazla bir ipti. Hani kenarını köşesini onunla yapmak için kararlaştırdım. Ve bu minnoşlarım ortaya çıktı. Umarım siz de benimle birlikte bu minnoşlardan örersiniz. Hepinizin elinde az kalmış ipler muhakkak vardır. İpler değerli. 3 milimlikte bir tığ kullandım. Bakın böyle 3 milimlik bir tığ. Dediğim gibi beyaz ip bir tane. Aralarda atıştırmak için renkli ipler kullanabilirsiniz. Bakın bu batik ipim. Bunlar da böyle az kalan iplerimi aralara attım. Hadi o zaman ne yapalım? Örmeye başlayalım. Başlamadan önce abone değilseniz abone olup benimle birlikte örmeye başlayabilirsiniz. Daha çok örgü öreceğiz birlikte. Hadi başlayalım. Bebek iplerinin hepsiyle aynı ölçülerde çıkartabiliriz. Sadece elinizin sıkılığına göre bu tığı 3 değil de 3,5 yapın. Taş gibi örmeyin. Taş gibi bir bebek kıyafeti hiç güzel olmaz. Bebek ipleri ortalama hep birbirlerine yakın incelikte. O yüzden istediğiniz ipi rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model bu. Şöyle ipimle tığımı buluşturdum ve 72 tane zincir çekerek başlayacağım. Yeleğimize ayrı bir biye gitmedim. Biyeyi de önlere katarak devam edeceğiz. Şimdi ben 72 tane zincir çekerek geliyorum. Evet arkadaşlarım, şöyle 72'den fazla da çekebilirsiniz. Sizle konuşurken sayıyı kaçırdım ve uzunca bir zincir çektim. Dördüncü zincirime geriye dönüp trabzan yaparak başlayacağım. Bakın. Şu 3 zincirde şimdilik bizim birinci trabzanımız, bu 2. 3, 14 tane birinci biyemiz için trabzanları yapalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, 10, 11, 12, 13 ve 14. Şöyle göstereyim. 14 tane birinci önümüz için 2 tane zincir çektim. Şimdi son battığımız yerden batarak başlayalım. Bakın. Burada bir V oluşturacağız. Şöyle. Bakın bu. Buraya da 12 tane trabzan yapacağız. Bu birinci. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 tane de birinci kolumuz için. Bakın şöyle. 1, 2 zincir ve son battığım trabzanla aynı yerden batırdım. Bakın. Ve buraya 20 tane trabzan yapacağım. 3, 4. Evet arkadaşlar. 20 tane de
arka için 2 zincir, son battığım yerden başlayarak 12 tane trabzan yapacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Bakın 12 tane de ikinci kolumuz için 2 zincir, son battığım yerden başlayarak 14 tane trabzan yapacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. Bakın zinciri fazla çektiğim için şimdi bu zincirin fazlasını şöyle 1 2 3. zincirden tek dalını kestim. Şunu da çıkarttım ve şöyle aldım. Bunu kenar tığlaması yaparken saklayabiliriz. 2 zincir çekerek çevirdim. Bu 2 zinciri trabzandan saymayacağız. Hemen birinciden batırdım. Bakın bunu saymıyoruz. 2 tane trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Bir atlayıp ikinciden tekrar başladım. Eğer ki daha minik bir düğme yapacaksanız bu deliği yapmanıza gerek yok. Her zamanki basit mantığımızda şimdi örgümüzde 4 tane köşemiz var. Bir köşede ne yaparsak öbür 3 köşede de aynı işlemi yaparak ilerleyeceğiz. Kendi ritmiyle gidecek. Şimdi bakın. 2 zincir olan yerin içine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. 4 tane birden artırmış olduk. Ve şimdi öbür 3 köşemde de aynı işlemleri yapacağım. Bakın 1, 2, 3. Burada yaptığımızın aynısını yaparak ilerleyeceğiz. En sona geldiğimizde bakın burada zincirle dönüş yapmıştık ya, bunu bir trabzan demiştik. Ve bunun tepe noktasına bir trabzan yaptım. 2 zincir çektim ve çevirdim. Hemen birinciden başlayacağım. Şimdi yine 2 zincirli artış noktama kadar gideceğim. Bu sırada bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan artıracağım. Bir sıramızda 4, bir sıramızda 2 tane artırmış olacağız her köşemizde. Geleyim oraya ben şimdi. Bakın geldim. Burada şimdi bir altta 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Bu sıramda bir trabzan, 1, 2 zincir, bir trabzan. Bu sıramızda 4 köşemize bunu yapacağız. Bundan sonraki sırada 4 tane 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan olarak robamızı büyüteceğiz. Şimdi bakın öbür 3 köşede aynı işlemi yapacağım. Oraya geleyim, bakın şurada göstereyim. En basit roba şeklidir bu. Bakın geldim.
İkinci köşemdeyim. Bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan. Gördünüz mü? Aynı mantıkta burayı da çoğalttım. Düğme deliği yaptığımız yere geldiğimizde bakın burada bir zincir yapmıştık ya. İçine bir tane trabzan yapalım. Ve son 2 taneyi de örelim. Bakın bu zincire batmaya uğraşmayacağız. Bu burada kalacak. 2 zincir döndürdüm ve tekrar artış noktama gideceğim. Burada da 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan olarak devam edeceğim. Düğme deliklerini 1, 2, 3. sırada, yani arada 2 trabzan sırası bırakarak ayarladım. İstediğiniz gibi aralıklar yapabilirsiniz. Baştan sona da düğmeli yapabilirsiniz. Şimdi bakın artış noktama geleceğim. Evet arkadaşlarım, bakın. Şimdi burada 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan, 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzandı. Bu sırada 2 tane trabzan, 1, 2 zincir, 2 trabzan. Bu rutinde büyüyecek, bakın. Gördünüz mü? Evet. Ve böyle robamızı büyüteceğiz. Evet arkadaşlar, robamız hazır. Bakın böyle çok tatlı bir robamız oldu. Ne çok büyük ne de çok küçük. Böyle 3-4 aylıkken giydirmeye başlayabileceğiniz bir roba büyüklüğünde oldu. Yani 0-1 yaş arası için gayet güzel bir ölçüde robamız. Kaç sıra ördüm? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. sıradayım. Bakın tam 9. sıramdayım ve bu da bize yeterli gelecek. Şunu da demiştim, hani lastik örgü, bir sıra lastik örgü kurarak yapınca da bakın böyle güzel durdu. Bir sıra boş, bir sıra dolu olarak 2 defa lastik örgüyü uygulamış oldum. Örneğimizi ters yüzünden başlayacağım. Bakın şuradan hemen, çok pratik zaten şeyimiz, kolları da bırakarak ilerleyeceğiz. Şöyle bakın. Şöyle aradan aldım. Tekrar şuradan geçirdim. Bunu bir sağlamladım buraya. Kenar tığlamasında zaten bunu yok ederiz. Şöyle bakın. Yukarıya çıkarttım ve hemen birinciye bir trabzan yaptım. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada 2 trabzan gözüküyor ya. 1, 2. Ara boşluğa gireceğiz. 2 taneyi bırakıp buraya 2 tane trabzan yapalım. Bu kısımda tığınızı kalınlaştırabilirsiniz. 1, 2, bakın aradaki trabzan, tekrar araya girdim. Şöyle. 1, 2 araya girdim. Bakın hep 2. Şu. 1, 2, 2 ile 3'ün arasına. Arada 2 trabzan bıraktım. Arada 2 tane trabzan bırakalım. 1, 2. Arada 2 trabzan bırakalım. Şöyle. Bakın olmaya başladı bile. Artış noktama kadar böyle 2 2 geleceğim. Bakın hepsine 2. Ve zincir boşluğunun içine 2. Bakın. Burada 1, 2 tane zincir çektim. Kolu bıraktım ve bakın yine artış noktamın içine 2. 2 tane atladım. Araya 2. Gördünüz mü? Kolayca geçtik. Bu kol genişliği de
Gayet güzel bir genişlik oldu. Ve öbür koluma kadar yine burayı böyle yaparak geleceğim. Buraya kadar geldim. Bakın zincirin içine 2 zincir bıraktım ve tekrar 2 zincirli yere 2 trabzan. Böyle. Ve sırayı tamamlayacağım. Bitirişimizi de aynı başladığımız gibi tek bir trabzanla bitirelim. Şimdi burada ipimi keseceğim. Kesmesek de olur. Mesela bir üst sıraya çıkabiliriz. Bakın burada şöyle göstereyim, durun. İpi kesmeyelim. Çünkü renk geçişleri yapacağımız için kenarda ip arada gitsin. Hiçbir şey olmaz. Şimdi bakın şöyle yapalım. Şu ipi burada bir kere araya alalım ve yukarıya çıkartalım. Koparmayalım. Bakın. Buradan bu yaptığımız 2 trabzanların arasına gireceğiz. Önce tek olan trabzanımızı kenarda örelim. Ve bakın bu ikili trabzanlar yaptık ya 2 yere. İçine 2 trabzanın ara boşluğuna 2 tane trabzan. Bakın 1 2 araya. Hep bu şekilde yapacağız. Böyle. Bakın. Gördünüz mü? Aynı hizaya, aynı yere. 2 trabzan atlayıp aradaki trabzan bırakıp buraya. Yani hep aynı hizadan aynı işlemi yaparak ilerleyeceğiz. Koltuk altındaki 2 zincir olan yere de 2 tane trabzan yaparak orayı da dengeleyeceğiz. Hatta aynı yerden çıkartayım ben size, daha kolay olsun. Oraya kadar bir geleyim. Evet bakın buraya geldiğimde buradaki zincir vardı ya, bakın birinciye batırdım. Bir trabzan yaptım. Tekrar aynı yerden bir tane daha yaptım. Ve öbür yuvaya geçtim. Bu kadar. Bundan sonrası zaten kendiliğinden ilerleyecek. İstediğiniz gibi renk geçişlerini yapabilirsiniz. İstediğiniz kadar renk ekleyebilirsiniz. Çünkü iplerimizi değerlendirmek amaçlı yaptığımız bir model bu. İplerimiz değerlensin. Ve böyle boyunu uzatalım. Evet arkadaşlarım, yeleğimizin boyu hazır. Yine çok tatlı olduk teyzeleri biz. Şöyle bakın. Yakadan robadan sonraki alt kısımda örnek sayımı isterseniz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 sıra örnek yapmışım. Etek ucuna geldiğimde düz yüzünde, bakın düz yüz olarak belirlediğiniz yerde şöyle minik bir kenar tığlaması yaptım. Bakın şimdi sık iğneyle başlangıç olarak şu başta bakın şurası. 1-2 zincir çekip hemen olduğu yere minik bir fıstık yapalım. 3 kere sararak. Bakın böyle. Hepsini bir kere de çektim ve topladım. Bir atlayıp ikincinin üzerine bir sık iğne. 1-2 zincir, 3 zincir, pardon zincirimiz 3. Minik bir fıstık yaptım 3 kere sararak. Bakın böyle boncuk gibi dursun diye. Bir atladım ikinciye. 3 zincir ve yine 3 kere sararak minik bir fıstık. Gördünüz mü? Böyle boncuk boncuk duruyor. Güzel bir tığlama oldu.
Şimdi buraya sonuncuyu yapacağım. Ve en sondakine bağladım. Şimdi burada ön biyeyi de aynı şekilde bu boncuklardan yapacağım. Döndüm. Buradaki tek fark şu, boşluklara değil de trabzanlarımızı battığımız yerlere, bakın buralara. Böyle. 3. Bu bıraktığımız ipleri, başlangıç iplerimizi de arada götürerek kaybedelim. Böyle her trabzan boşluğuna aynı işlemi yapacağım. Batış noktasına. 2, 3. Ve buraya geldim. Bakın hepsine şöyle teker teker yapalım. Fıstıklarımız minicik minicik olacak. Beyaz bağlantısına şunu da alayım araya. 1, 2, 3. Böyle. Bakın her sıraya denk getirdim. Şimdi yakaya kadar burayı yapalım. Evet. Çok tatlı. Yakaya geldiğimizde burada biz şöyle lastik örgü başlangıcı yaparak ilerliyorduk. Bakın şöyle trabzanların tepe noktalarına batmayacağız. Ne yapacağız? Trabzanın boşluğundan alacağız. Bakın şöyle. Buraya bir trabzan yaptım. Sıradaki trabzanı arkadan boşluğundan bakın aldım ve trabzanımı yaptım. Sıradakini önden, sıradakini arkadan, bir önden bir arkadan alarak böyle bu sıramızı da tamamlayacağız. Artırma yerine geldiğimizde hemen oraya geleyim. Bakın. Burada artış yaptığımız 2 tane var ya. Bunları boş geçelim. 1, 2'yi bırakalım. Üçüncüden başlayalım. Hani orada bir genişletme yapmamış olalım. Yakamızın şekli bozulmasın. Ve şimdi yakanın sonuna kadar böyle gideceğim. Şöyle de göstereyim. Ne kadar minnoş olduğunu görün. Sona geldiğimizde bir zincir çekip hemen bakın şu diptekinden şöyle başlayacağım. Bunu hemen dipten başlayacağım. Bakın. Şöyle. Yine her trabzan batış noktasına, bakın boşluklarına değil, batış noktasına yaparak aynı öbür biyede yaptığımızı burada yaparak tamamlayacağız. Fıstıklarınızı mümkün olduğunca minik yapın. Böyle. Şimdi bakın şöyle. Şimdi bu yıkandığında bütün örgümüz yerine oturacaktır. Kesinlikle yıkamadan hiçbir örgümüzü giydirmiyoruz. Kollarını da aynı bu fıstık tığlamasından devam
edeceğim. Bakın şöyle bu rengin olduğu yerden bağladım. Ve şu boşluğun içinden başlayacağım. Aynı yine bir atlayıp ikinciye. Ya baktınız küçük düşüremiyorsunuz fıstıkları. Çok bollaşıyor. 2 atlayıp üçüncüye de yapabilirsiniz. Ama o zaman bu görüntü olmaz. Hani daha iri bir fıstık gözükür ve boncuk boncuk durmaz. Bir atlayıp ikinciye bakın şöyle. İki kolunu da bu şekilde döneceğim. Evet arkadaşlarım, yeleğimiz bitti. Bakın kolları da böyle oldu. Gördünüz mü? Çok güzel bir yelek oldu yine. Yumuş yumuş bir yelek. Burada 3 tane düğme yeri yapmıştık. Ve böyle. Yakasına da bağcık yeri yaptım. Uçlarına isterseniz pompon, isterseniz de böyle bu şekilde püsküller de takabilirsiniz. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, abone olup benimle kalın.